Gizemi çözülemeyen deprem ışıkları. Ortaya çıktıkları yer ve dönemler deprem ışıklarının fay hareketleriyle bir ölçüde ilişkili olduklarını gösteriyor. Tibet rahiplerine göre tanrıları dağların tepesinde onlara kendini gösteriyor. Daha batıdaysa bunların ziyaretimize gelen uzaylılar olduklarına inananlar var. Sismolojinin eski devlerinden Perry Byerly, öğrencilerine deprem ışıklarının sismolojinin en karanlık alanı olduğunu anlatırmış. Çünkü dokunanın eli yandığı için hemen herkes araştırma yapmaktan uzak durmuş. 1930'dan önce sadece sanat, din ve edebiyatta incelenmişler. 1960 ve 70'lerde depremlerle ilişkileri belgelenmeye başlamış. 1980 ve 1990'da ilk kez laboratuvarlara girmişler. Bugün ne olduklarını bile henüz bilemiyorsak da 2000'lerde depremlerin önceden haber verilmesinde rol oynayabileceklerini umanlar var. 2017'de Meksika'yı 8.1 büyüklüğünde bir deprem vurduğunda sosyal medyada gökyüzündeki yeşil ve mavi ışıkların ürkütücü görüntüleri ortaya çıktı. Sözde Meksika deprem ışıkları yüzlerce yıldır uzmanları şaşırtan bir fenomenin bir başka gizemli örneğiydi. Bilim insanları deprem ışıklarını açıklamak için nispeten nadir, büyüleyici ama zor bir fenomen diyor. İşleri karmaşıklaştıran depremler, etraflarındaki parlaklık durumlarının hepsi aynı görünmüyor. Bu da düz eski yıldırımlardan UFO'lara ve diğer dünyasal görüntülere kadar uzanan teorileri ateşliyor. San Jose Eyalet Üniversitesi'nde yardımcı fizik profesörü ve NASA'nın Ames Araştırma Merkezi'nde kıdemli bir araştırmacı olan Friedemann Freund, 2014 National Geographic röportajında ışıkların birçok farklı şekil, form ve renk alabileceğini söyledi. Tarihte deprem ışıkları. Freund ve meslektaşları 1600 yılına kadar uzanan bu tür ışıkların 65 adet kaydını incelediler ve bulgularını 2014 yılında sismolojik araştırma mektuplarında yayınladılar. Örneğin 12 Kasım 1988'de insanlar güçlü bir depremden 11 gün önce Quebec'teki Saint Lawrence Nehri boyunca parlak, mor, pembe bir ışık küresi olduğunu bildirdi. Peru, Pisco'da ışıklar gökyüzünü aydınlatan parlak flaşlardı ve 2007'deki 8.0 büyüklüğündeki bir depremden önce güvenlik kamerası videosunda çekilmişti. Ve 2009'da L'Aquila, İtalya'daki bir depremden önce 10 santimetre 4 inç taş bir sokağın üzerinde yanıp sönen ışık alevleri görüldü. Deprem ışıklarına ne sebep olabilir? Freund ve meslektaşları 2014 çalışmasında 65 deprem ışığı olayını modeller için analiz ederken ışıkların sismik aktivite sırasında belirli kaya türlerinde aktive olan elektrik yüklerinden kaynaklandığını teorileştirdiler. Sanki dünyanın kabuğundaki bir pili açmışsınız gibi. Örneğin bazalt ve gabbro kayaçlarının kristallerinde havaya elektrik yükleri salabilecek küçük kusurlar vardır. Bilim insanları ışıklara kendilerini ödünç veren koşullar, dünya çapındaki depremlerin %0,5'inden daha azında var olduğunu tahmin ediyor. Bu da neden nispeten nadir olduklarını açıklıyor. Ayrıca deprem ışıklarının depremden sonra değil, depremlerden önce veya deprem sırasında ortaya çıktığını da belirttiler. New Jersey, Rutgers Üniversitesi'nde bir fizikçi tarafından yönetilen ve 2014 yılında yayınlanan bir çalışmada farklı malzemelerden un, plastik, diskler, alçı oluşan tahıllar çalkalandığında ani voltaj yükselmeleri üretti. Bilim insanları bu etkiyi taneler arasındaki sürtünmeye bağladılar ki bu hem piezoelektrik teori hem de Freund'un teorisiyle çelişirdi. Ek olarak ışıklar her depremde görünmüyor.
aslında oldukça nadirdirler. Depremin çoğunun iki tektonik plakanın bir araya geldiği fay hatlarının yakınında meydana geldiğini öğrenmiş olabilirsiniz. Bu doğru, ancak kıtasal bir yarık yakınındaki tektonik bir plaka içinde bazı depremler meydana gelir. Bilim insanları bu bölgelerdeki depremlerde deprem ışıklarının %85'inin rapor edildiğini buldu. Diğer %15'e ne dersiniz? İki tektonik plakanın birbirinin üstüne veya altına değil, birbirinin üzerinden geçtiği depremler sırasındaydılar. Uzmanlar bunun önemli olduğuna inanıyor. Ancak henüz tam olarak ne anlama geldiğinden emin değiller. Deprem ışıklarını incelemedeki komplikasyonlardan biri elbette öngörülemez ve kısa ömürlü olmaları. Bu sorunu çözmek için bazı bilim insanları fenomeni laboratuvarda yeniden yaratmaya çalıştılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi'nden fizikçilerden Troy Shimbrot, 3 farklı malzeme kullanarak deprem bölgelerinde oluşan mekanizmanın bir benzerini yarattı. Plastik bir disk, cam parçacıkları ve una benzeyen organik tozları kullandığı deneyimde bunun nasıl olduğu anlaşılamamış olsa da dışarıdan fiziksel güç uygulandığında tüm bu malzemelerin elektrik gerilimi ürettiğini gördü. Bu araştırmanın sonucu elektriğin hiç ummadığımız malzemelerde bile ortaya çıkabileceğini ve henüz anlayamadığımız şekillerde oluşabileceğini gösterdi. Tıpkı şimşeklerin bulutlardaki elektrik yükünün artışıyla oluşuyor olması gibi deprem ışıkları da yerdeki elektrik yükünün artmasıyla meydana geliyor olabilir. Dolayısıyla bu yeni keşif ışıkların sadece tabakalarının ayrıldığı yerlerde oluşulu olabileceğini teorisinde desteklemiş oldu. Sonuç olarak deprem ışıklarının kesin oluşum biçimini hala net olarak bilemiyoruz. Genelde sadece birkaç saniye süren bu garip ışıkların anlaşılması, hayvanların depremi önceden sezebiliyor olmalarının ya da bazı insanların depreme saniyeler kala şiddetli baş ağrıları yaşamasının sebebini de açıklayabilir. Evet, yine değişik bir fenomene değinmiş olduk burada. Deprem ışıkları ki hakkında yine çok fazla teoriler var ve özellikle de komplo tarzındaki teoriler de mevcut. İşte deprem ışıklarını uzaylıların meydana getirdiğini ya da deprem ışıklarının doğal bir fenomen olmadığını dile getiren birçok video ya da makale mevcut. Ama tabii bunlar bilimsel değil. Bunlara inanmak pek de olası değil. Bunun en mantıklı açıklaması makalede de bahsettiğim ve özellikle üzerinde durduğumuz konu bu deprem ışıklarının oluşabilme süreci sürtünmeden kaynaklı olabilir. Yani makalede de bunu bahsetmeye çalışıyor. Toprak sürtünmesi ya da tektonik plakaların sürtünmesiyle oluşabilir diye düşünüyorlar. Bu da yine bildiğimiz bir elektrik etkisi yaratıyor olabilir. Aynı sürtünme ile elektrik nasıl oluşturabiliyorsak ki benim aklıma makale haricinde özellikle düşünürken bu gelmişti. Tabii ne kadar olabiliri var o da ayrı bir konu ama şöyle düşünün, bazen elimizi birbirine sürtüp saçımıza böyle yaklaştırdığımızda elektriklenme yapar. Belki de deprem sırasında da bu tarz bir olgu oluşuyor olabilir. Özellikle makale içinde de buna benzer anlatım veya deneyleme yapmaya çalışmışlar bilim insanları da, ama tabii net bir veri yok ellerinde. Bu olabilir deniyor. Yani onlar da tam olarak emin değil. Ama ilerleyen süreçte belki gerçekten veriler elde edilir. Neyden kaynaklandığı çözülür. Bu komplolar da o zaman ortadan kalkmış olur. Ben özellikle makaleyi araştırırken de denk geldiğim için buna değinmek istedim. Yine çok böyle sansasyon yapılan konuların arasında bu da. Bilim bunu zaten kısmen de olsa şu an açıklıyor. İlerleyen süreçte daha net açıklamalar da sunacaktır. Yani bir konu örtülü diye
Üzerine çok fazla konuşuyoruz ama işin asıl gerçeği bu şekilde makale halinde ortaya çıkıyor. Yani bu sadece deneme yapılmayan bir konu değil. Bilim insanları ve jeofizikçiler özellikle bu konularda deneyler de yürütüyor. Zaten ilerleyen süreçte çözüme ulaştığı zaman bu konuda bu tarz komplolar da yine dediğim gibi kalkmış olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.